2022 yılında bilim insanları Google'ın Sycamore adlı kuantum işlemcisi üzerinde minyatür bir solucan deliği davranışını simüle ettiler. Elbette gerçek anlamda uzay zamanda bir tünel açılmadı. Fiziksel bir solucan deliği meydana getirilmedi. Peki bu deney neden bu kadar önemli? Çünkü evrenin en esrarengiz fenomenlerinden birini solucan deliği ile bilgi iletimi kuantum bilgisayar içinde taklit ederek gerçekliğin derin kurallarına dair bir pencere araladı. Bu sayede kuantum fiziğinin tuhaf prensipleriyle genel göreliğin kozmik yapısı arasında bir köprü kuruldu. Bu deneyde araştırmacılar kuantum dolanıklık ve kuantum teleportasyon prensiplerini kullanarak bir solucan deliğinin bilgi iletimine benzer bir senaryosunu canlandırdılar. Solucan deliği kavramı ilk kez 1935'te Albert Einstein ve Nathan Rosen tarafından ortaya atılmıştı. Bu Einstein-Rosen köprüsü olarak da bilinir. Aynı yıl Einstein, Podolsky ve Rosen kuantum dolanıklığı, meşhur uzaktan hayaletimsi etki diye anılan olguyu tanımlamışlardı. Fizikçiler yıllardır bu iki fikrin bağlantısını merak ediyorlardı. Ve sonunda ER eşittir EPR diye özetlenen bir teori ortaya çıktı. Yani her Einstein-Rosen solucan deliğinin bir Einstein-Podolsky-Rosen dolanıklıkla eşdeğer olabileceği fikri. İşte Sycamore işlemcisiyle yapılan deney, ER-EPR konseptini küçük ölçekte test etmiş oldu. Dolanık kuantum bitleri kullanarak adeta minik bir solucan deliği oluşturuldu. Deneyin arkasında yatan holografik prensip adlı kuram da en az sonuç kadar ilginç. Holografik prensip evrenimizin daha yüksek boyutlu gerçekliğinin daha düşük bir yüzeyde kodlanmış olabileceğini öne sürer. Tıpkı 3 boyutlu bir görüntünün 2 boyutlu bir hologram üzerine kodlanması gibi. Araştırmacılar kuantum işlemcideki kübitleri özel bir algoritma ile manipüle ederek 2 boyutlu bir kuantum sisteminde gerçekleşen olayların 3 boyutlu bir uzay zaman davranışına karşılık geldiği basitleştirilmiş bir model kurdular. Sonuçta kübitler arasında teleportasyonla aktarılan bilgi, teorik bir solucan deliğinden geçen bilginin davranışına benzer şekilde iletildi. Gerçekten de gözlemlenen veriler, Einstein-Rosen köprüsü modellerine göre bir solucan deliğinden bilginin nasıl geçeceğine dair beklentilerle uyumluydu. Bu çığır açıcı deney, modern fiziğin iki büyük kolunu, kuantum mekaniği ve genel göreliği bir araya getirmesi bakımından tarihe geçti. Kuantum parçacıkların tuhaf dünyası ile uzay zamanın görelilik kuralları normalde bağdaşmakta zorlanır. Ancak burada kuantum bilgisayar küçük ölçekli bir kozmos gibi davranarak ikisini buluşturdu. Bir anlamda fizikçiler laboratuvarda kontrollü, minyatür bir evren meydana getirmiş oldular. Bu gelişme bize şunu söylüyor. Kuantum bilgisayarlar evrenin işleyiş prensiplerini makine üzerinde yeniden canlandırmamızı sağlıyor. Peki madem bir solucan deliği simüle edebildik, ileride evrenin tamamını da simüle edebilir miyiz? Bilim insanları uzun zamandır evren bir bilgisayar gibi mi işliyor sorusunu tartışıyor. Kuantum fizikçisi Seth Lloyd, 2006'da yayımladığı Programming the Universe, Evreni Programlamak kitabında radikal bir fikir ortaya attı. Evrenin kendisi devasa bir kuantum bilgisayardır. Bu bakış açısına göre evrendeki her parçacık etkileşimi, her fiziksel süreç aslında birer temel hesaplama gibidir. Galaksilerin hareketlerinden bir elektrona kadar gördüğümüz her şey sürmekte olan kozmik bir hesaplamanın parçalarıdır. Eğer bu doğruysa kuantum bilgisayarlar sadece hesaplama yapmakla kalmıyor. Evrenin kendi dilini konuşuyor demektir. Gerçekten de kuantum bilgisayarların çalışma prensipleriyle evrenin en temel kuralları arasında şaşırtıcı paralellikler var. Süperpozisyon ilkesine göre kuantum parçacıklar aynı anda birden fazla durumda olabilir. Benzer şekilde bir kuantum bilgisayarda aynı anda birçok olasılığı bir arada değerlendirerek hesaplama yapar. Dolanıklık ilkesinde iki parçacık aralarında mesafeler olsa bile anında etkileşimli bir bağ kurar. Einstein bunu uzaktan hayaletimsi etki diyerek tanımlamıştı. Kuantum bilgisayarlarda dolanıklığı kullanarak birbirine bağlı kübitlerle normal bilgisayarların ulaşamayacağı hızda işlem yapabilir. Dahası girişim sayesinde istenmeyen olasılıklar birbirini yok ederken doğru sonuca götüren olasılıklar güçlendirir. Bu bir kuantum algoritmasının adeta tüm olası yolları aynı anda deneyip yanlış olanları iptal ederek doğru cevaba ulaşması gibidir. Bu noktada gözlemci etkisi denen tuhaf kavramı da anmak lazım. Kuantum dünyasında parçacıklar gözlemlenene dek belirli bir duruma sahip olmaz. Bir parçacığın durumunu ölçtüğünüz anda o ana dek olasılıklardan ibaret olan bulanık durum tek bir gerçekliğe çökülür. Yani kuantum olasılıklar ve gözlemci arasında kopmaz bir ilişki vardır. Ölçümle birlikte sistemin durumu belirlenir. Tıpkı bunun gibi evrenin pek çok yönünde de derin bağlantılar bulunur. İşte kuantum bilgisayarlarda evrenin bu derin prensiplerini kullanarak çalıştığı için
Kozmos'un matematik diline çok daha yakın bir model sunar. Her yeni kuantum teknolojisi atılımı sadece pratik bir başarı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda bizi evrenin kodunu çözmeye bir adım daha yaklaştırıyor. Bu perspektiften bakınca Sycamore işlemcisindeki solucan deliği deneyi daha da anlam kazanıyor. Bu sadece teorik bir fenomen simülasyonu değildi. Evreni yöneten prensiplerin bir makinede taklit edilmesiydi. Fizikçiler evrenin kurallarını küçük ölçeklerde yeniden oluşturarak adeta evrenin minyatür bir kopyasını kontrol altına almış oldular. Kuantum bilgisayarlar neden devrimsel? Çünkü klasik bilgisayarlar sadece önceden programlanmış adımları izlerken, kuantum bilgisayarlar evrenin işleyiş tarzını doğrudan taklit edebiliyor. Gerçekliğin kendisini eşi benzeri görülmemiş ayrıntıda inceleyebileceğimiz araçlar haline geliyorlar. Madem kuantum bilgisayarlar solucan deliği modelleyebildi, evrenin diğer gizemlerini de modelleyebilir mi sorusu gündemde. Belki bir gün kara delikleri, karanlık maddeyi ya da büyük patlamadaki ilk anları kuantum bilgisayarlarla canlandırabileceğiz. Evren gerçekten de bir kuantum hesaplama ise bu teknolojiyi geliştirerek varoluşun derin mantığını çözme ihtimalimiz var demektir. İnsan zihni ve klasik teknolojiler çoğu zaman evrenin devasa karmaşıklığını kavrayabilmek için olayları basitleştirerek modellemek zorunda kalır. Ne demek istediğimizi anlatmak için basit bir örnek düşünelim. Bir madeni parayı art arda 266 kez attığımızı varsayalım. Yazı mı tura mı? 266 atışın sonucunda elde edilebilecek olası yazı tura dizinlerinin sayısı tam olarak 2 üzeri 266'dır. Bu da yaklaşık 10 üzeri 80 olasılık demek. Bu sayı gözlemlenebilir evrendeki tahmini atom sayısından bile fazladır. Yani 266 kez yazı tura atışı ile ortaya çıkabilecek farklı sonuçlar evrendeki tüm atomlardan bile daha fazla çeşitlidir. İşte size evrenin karmaşıklığı hakkında bir fikir. En basit görünen sistemler bile devasa bir ihtimaller denizine sahip. Biz insanlar basit olana yönelmeye meyilliyiz. Çünkü zihnimiz ve araçlarımız aşırı karmaşık olanı işlemekte zorlanıyor. Bu psikolojide street light efekt, sokak lambası etkisi denen duruma benzer. Gece karanlıkta anahtarlarını kaybeden birinin anahtarlarını kaybettiği yer yerine sokak lambasının altına araması gibi. Çünkü ışık orada, görmek kolay. Bilimde de benzer bir şey yapıyoruz. Doğanın karmaşık gerçekliğini tüm zenginliğiyle ele almak yerine işleyebileceğimiz kadarını alıp geri kalanını şimdilik göz ardı ediyoruz. Tarih boyunca gerçekleştirdiğimiz pek çok model ve teori aslında evrenin basitleştirilmiş yaklaşımlarıdır. Bu modeller evreni basit gösterdikleri için değil, ancak öyle basitleştirdiğimizde bizim kavrayışımıza sığdığı için başarılı oldular. Yani evren aslında sade olduğu için değil, biz öyle görmek istediğimiz için basit görünüyor olabilir. Gerçekte ise basitlik çoğu zaman bir istisna, karmaşıklık ise kuraldır. Madeni para örneğine geri dönelim. 266 atışın tüm olasılıklarını hesaplamak imkansıza yakın dedik. Ama 266 kez yazı tura atıp gerçek bir sonucu elde etmek bizim için gayet mümkün. Alırsınız elinize parayı, 10 dakika uğraşırsınız, bir dizi sonuç elde edersiniz. Burada aslında ne yaptınız? Bir algoritma uygulayıp problemi çözdünüz. Girdiniz, belli adımları izlediniz ve çıktığı buldunuz. Ama aynı problemi bir bilgisayarda genel olarak çözmeye kalkınca, tüm olası durumları önceden hesaplamaya çalışınca işin içinden çıkamıyoruz. Eğer her bir para atışı önceki atışlara bağlı, karmakarışık bir şekilde etkilenseydi, örneğin paranın hafızası olup her atış geçmişe göre farklı davransaydı, tüm ihtimalleri hesaplamak tamamen olanaksız hale gelirdi. Ancak paraların bağımsız olduğu basit versiyonu çözebiliyoruz. Çünkü olasılıklarla yetiniyoruz ve bağımlılıkları görmezden geliyoruz. Doğa da çoğu zaman böyle. Hayat, hava durumu, biyoloji gibi sistemler sayısız değişkenin doğrusal olmayan etkileşimleriyle örülü. Tam anlamıyla karmaşık sistemlerdir. Biz ise bunları modellerken ister istemez basitleştirmelere başvuruyoruz. Örneğin hava durumu tahminleri atmosferi belli girdilere bölerek ve yaklaşık denklemler kullanarak yapılır. Çünkü atmosferin her molekülünü birebir hesaplamak imkansızdır. Bilgisayarlarımız da bu yüzden çoğu zaman yetersiz kalır. Çünkü doğanın sistemleri hesaplaması zor, karmaşık etkileşimlerle doludur. Şunu unutmamak gerekiyor. Bilgisayarları ister klasik ister kuantum olsun biz tasarlıyoruz ve onların çözdüğü problemler bizim çözmeyi bildiğimiz problemlerdir. Klasik dijital bilgisayarlar transistörleri 0 ve 1 gibi iki durumda anahtarlayarak temelde yazı tura atışı gibi bit dizileri üretir. Ancak herhangi bir bilgisayar asla tüm olası bit dizilerini üretmez. Daima belirli düzenli diziler içinde çalışır. Aksi halde ya işe yaramayan rastgele veriler çıkar ya da sistem kilitlenir. Onları bildiğimiz dar yollardan yürümeye zorlarız. Çünkü işimize yarar işler ancak o şekilde yapılabilir. Bir PC'nin bir anda rastgele tüm bellek hücrelerini gelişigüzel 0-1 karmaşasına çevirdiğini düşünün. Muhtemelen çöker ve işe yaramaz. Dolayısıyla her bilgisayar insan aklının işleyebildiği basitlikte sorunları çözmek üzere kısıtlanmış makinelerdir.
Bu durum tüm kuantum bilgisayarlar için de temelde farklı değil. Evet, kuantum makineler son derece karmaşık kuantum durumlar kullanıyor. Ancak biz onlarla şimdilik çözülebilir olduğunu bildiğimiz özel problem türlerine odaklanıyoruz. Örneğin büyük sayıların asal çarpanlarını bulmak veya bazı optimizasyon problemlerini çözmek kuantum bilgisayarların bilinen avantajlı olduğu alanlar. Fakat bu kuantum bilgisayarların herhangi inanılmaz derecede karmaşık bir problemi çözebileceği anlamına gelmiyor. Tek fark evrenin temel kurallarını kuantum mekaniğini kullanarak klasik bilgisayarların modelleyemediği fenomenleri taklit etmede çok daha başarılı olmaları. Biz evrenin sınırsız karmaşıklığını azaltmanın yollarını buluyoruz ve teknolojimizi bu kısıtlanmış karmaşıklıkta çalışacak şekilde inşa ediyoruz. Örneğin karmaşık moleküllerin davranışlarını simüle etmek yeni ilaç tasarımlarında devrim yaratabilir. Karmaşık optimizasyon problemlerini çözmek, lojistikten yapay zekaya kadar pek çok alanda sıçrama sağlayabilir. Hatta Google'ın 54 qubitlik Sycamore çipinin bir hesaplamayı saniyeler içerisinde yapıp klasik bir süper bilgisayarın milyonlarca yılda yapabileceği işi çözdüğü gösterildi. Kuantum üstünlüğü denen bu kavram doğru problemde kuantum bilgisayarların klasik muadilini fersah fersah geçebileceğini ispatladı. İşin kozmik tarafına gelirsek, Sycamore'daki solucan deliği deneyi bize kuantum bilgisayarların minyatür bir evren laboratuvarı olabileceğini gösterdi. Bu sadece bir başlangıç. Bugün bilim insanları kara deliklerin içindeki bilgi paradoksunu, kuantum yerçekimini ve hatta çoklu evrenler kavramını kuantum hesaplamayla araştırmayı düşünüyor. Örneğin bazı teorisyenler yeterince gelişmiş bir kuantum bilgisayarın bir kara deliğin davranışını taklit edebileceğini öne sürüyor. Hatta acaba kara deliklerin kendisi doğanın kuantum bilgisayarları mı sorusu bile soruluyor. Öte yandan kuantum fiziğinde çoklu dünyalar yorumu her kuantum ölçümünde evrenin farklı olasılıklara bölündüğünü söylerken bazı kuantum bilimciler bir kuantum algoritmasının bu paralel olasılıkları kullandığı mecazi fikrini tartışıyor. Elbette bu teknolojinin önünde çözülmesi gereken zorlu problemler de var. Kübitlerin hataya meyilli oluşu, sistemlerin ölçeklenme sorunları ve tabii ki etik ve güvenlik boyutları. Kuantum bilgisayarlar mevcut şifreleme yöntemlerini kırabilir, bu yüzden kuantum güvenli şifreleme geliştirmek zorundayız. Fakat tarih boyunca her yeni güçlü araç gibi kuantum bilgisayarlar da doğru kullanıldığında insanlığın bilgi ufkunu genişletecek. Sonuç olarak kuantum bilgisayarlar ile evren arasındaki benzerlik fikri hem felsefi hem de bilimsel açıdan büyüleyici bir pencere açıyor. Minik bir kuantum çipinde solucan deliği davranışını canlandırmak bize evrenin işleyişini anlama yolunda yeni bir araç sunuyor. Evren belki de gerçekten bilgi işleyen bir sistem ve biz bu sistemi anlamaya başladık. Bu video boyunca kuantum mekaniğinin garip dünyasından evrenin muazzam karmaşıklığına uzandık. Basitlik ile karmaşıklık arasındaki mücadeleyi ve yeni teknolojilerin ufuklarını tartıştık. Evren gerçekten dev bir kuantum bilgisayar olabilir mi? Yoksa bu sadece faydalı bir benzetme mi? Kuantum bilgisayarlar sizce gelecekte hangi sırları çözmemize yardımcı olacak? Bilinmezlerle dolu bu konuda düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.